Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bir evvelki videoda bir kardeşimiz yorumları şöyle yazmış. Abi seni hep aynı kıyafette görüyoruz. Dikkatimi çekiyor demiş. Herhalde öyle denk geldi. Yani ben de farkında değilim. Bak bugün güzel kardeşim farklı bir kıyafette karşınızdayım. Böyle de hoş bir şekilde başlamış olalım videomuza. Arkadaşlar bugünkü konum oyunun ileriki kısımlarında ne bekliyoruz? Şimdi 2025 yılına da yaklaşıyoruz. Tabii ki 25 yılından sağlık, mutluluk, huzur bekliyoruz yıl olarak. Daha 2024'ün de bitmesine bir zaman var. Ama özellikle bana Facebook'ta arkadaş listemde olan Messenger'dan bana ulaşan birkaç tane kardeşim var. Bu videomuzda onların sorularına yanıt vermek istiyorum. Ve lig ekranından başlama nedenim de en sonunda böyle ligdeki yine rakipleri şöyle daha başlangıç aşamasında sizlerle paylaşıp videoyu kapatacağım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın yanda kanalımızın şu ana kadar yaptığımız video sayısını görüyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse %80'inden fazlası yapılan videoların hep bilgi amaçlı, hep bir şeyleri aktarmak amaçlı. Zaten bizim kanalımızın amacı bilgi amacı arkadaşlar. Tabii ki Top 11 öyle çok fazla bize açıkça konuşmak gerekirse devamlı konu üreten bir oyun değil. Dolayısıyla benim de tabii ki zaman zaman bazı noktalarda konusal olarak size ara videolar yaptığım oluyor. Bazı geçiş videoları dediğim benim tabir ettiğim işte analizler yani geçmişe yönelik analizleri yaptığım videolar olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın istediğiniz her şeyi kanalımızda bulabilirsiniz. Geriye dönük baktığınız zaman oynatma listelerimizin içine baktığınız zaman da istediğiniz bilgiye ulaşma şansınız çok yüksek. Ha yoksa da bana yazın. Eğer yoksa da o konuda sizlere bir çalışma muhakkak yaparım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Şimdi Messenger'dan bana yazan kardeşlerimden bir tanesi Batuhan Bayram kardeşim. Zaman zaman bana Messenger'dan formasyonlarını gönderir. İncelerim, bakarım. Demiş ki abi demiş yani ben bu oyundan özellikle şu mali yönün biraz düzelmesini bekliyorum demiş. Çok doğru arkadaşlar. Zaten hepimizin 2025 yılında ki yani 2025'e girdiğimizde veya daha belki bir dönem içinde oyundan beklentimiz bu. Sizlerin de lütfen şu benim anlattıklarımın dışında beklentileriniz varsa yorumlara yazın. Çünkü arkadaşlar makas oldukça açılmış durumda. Yani mali yönden zaten 6 Mart'tan sonra biz ve bizim gibi ülkelerdeki bu oyunu oynayan kardeşlerimin dolayısıyla en büyük sıkıntısı bu. Adaletli bir yarışma istiyoruz diyorlar. Zaten Batuhan Bayram da bu aynı şeyi söylüyor. Yani daha adaletli bir şey olmaz mı abi? Bunun bir ayarlamasını yapamazlar mı diye söylüyor. Keşke o Mr. Albert'le olan canlı yayınımız gerçekleşseydi de bunu ona sorabilseydik. Zaten ilk sorulardan bir tanesi bu olacaktı. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. O günden sonra da herhangi bir haber almadık kendisinden. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki çok haklılar. Yani yani şu anda 100 kardeşime sorsam 90 kardeşim aynı konudan bahseder. Çünkü herkesin sıkıntısı bu. Herkesin şeyi bu. Dolayısıyla 6 Mart'tan sonraki bu trend yükselişi bütün menajer arkadaşlarımızın keyfini biraz kaçırmış, biraz değil oldukça kaçırmış durumda değerli kardeşlerim. Bir başka evet bir arkadaşım daha diyor ki abi diyor şimdi bu evet oyun tarzının gelişmelerden sonra bir de rakip çarpı 7 ile çıkıyor karşınıza diyor. Evet kardeşim işte biraz evvelki olayın devamı aslında bu. Arkadaşlar
Yani oyun tarzlarındaki geliştirmeler tamam eyvallah, biraz daha ileri seviyeye götürme eyvallah, ama rakibiniz bir de çarpı 7 ile karşınıza çıktığı zaman, dolayısıyla siz eğer normal bir standart bir oyuncuysanız, dolayısıyla o oyuncu takımlarla baş etme şansınız olmuyor. Bu da sizin oyunla olan bağınızı biraz örseleyebiliyor, zedeleyebiliyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sizlerin de bu yorumlarda, yani bu konularla ilgili yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu arada da söylemiş olayım tekrar. Abi bu antrenman ve şey modelleri, arkadaşlar bakın. Şimdi ben zamanında bir video yapmıştık. Bakın yanda görüyorsunuz videomuzu. Biz o zaman demiştik ki gelebilecek yeniliklerden bahsetmiştik. Hatta bana dediler ki ya abi sen kahin misin falan. %60'dan fazlası gerçekleşti arkadaşlar. Bakın o videonun tekrar görselini yana koyuyorum. Bu videodan sonra %60'ı oyunda gerçekleşti. Demek ki biz kahin değiliz. Değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar çok şey değişebilir tekrar. Yani özellikle antrenmanlarda yeni eklentiler eklenebilir 2025 yılında. Özellikle bu sezon, bu sene başka bir eklenti yapacaklarını, yani bizi tatmin edici bir eklenti yapacaklarını zannetmiyorum. Ama 2025 ile ilgili zaten çok fazla bir döngü var. O döngünün içinde 2025 ile alakalı antrenmanlar olur. Maç içi emirlerde artış, o zaman söylemiştik, daha henüz o konuyla ilgili bir şey olmadı. Benim aslında esas beklediğim şey maç içi emirlerde bir artış olabilir. Bunun dışında taktik emirlerimizde bir artış olabilir. Bunları bekliyorum. Bir arkadaşımıza daha yer vermek istiyorum. Çok var çünkü de. Abi bu şimdi abi bu şey konusu diyor. Maçlardaki görseller değişebilir mi? Şimdi arkadaşlar 3D'ye geçtikten sonra zaten arka arkaya çok kendini yeniledi. Buna ek ilave olarak da maç içindeki varyasyonlarda, maç içindeki şeylerde, oyuncuların hal hareketlerinde belki biraz daha oynama olabilir. Biraz daha böyle gerçeğe yakın, daha farklı şeyler ekleyebilirler. Onu zaman zaman ufak ufak güncellemelerle zaten yaparlar arkadaşlar. Esas bizim beklentimiz, çoğu menajer kardeşimin beklentisi, özellikle 2025 ile alakalı arkadaşlar, bu mali konunun biraz dengelenmesi, biraz daha adaletli bir yarışa sevk edilmesi arkadaşlar. Dolayısıyla ne demiştik, hep biz altyapıya önem veriyoruz, altyapıya önem veriyoruz, altyapıya önem veriyoruz. Tamam eyvallah. Altyapıya önem veriyorsunuz. Altyapıdan oyuncu çıkartıyorsunuz. Geliştiriyorsunuz. Ama karşınıza full bir takım çıkıyor. 11'de 11 oyuncusunun oyun tarzı full ötesi full. Bir de çarpı 7 ile çıktığı zaman karşınıza, yani siz ne kadar oyuncularınıza 3 tanesini, 4 tanesini, 5 tanesini bile geliştirseniz, dolayısıyla güç oranınızda yani dolayısıyla baş etme şansınız çok zorlaşıyor değerli arkadaşlar. Şimdi daha mütevazi oynayan takımlar için söylüyorum. Daha mütevazi olan takımlarda da bu sıkıntıları yaşadıklarını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Son bir konu daha var. Abi bu federasyonlar konusunda da ben söylemiştim aslında sayı artacak diye, ama benim bir beklentim var arkadaşlar. Daha doğrusu beklenti diyeyim ben. Şimdilik buna beklenti diyeyim. 2025 için federasyonlarda da bir artış olabilir. Sayısal bir artış olabilir. Bir ya da iki kişi daha federasyonlara katılma şansını verebilirler diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz, ama özellikle benim için önemli olan şey, biraz daha siz değerli kardeşlerim için, hepimiz için önemli olan şey, biraz daha adaletli yarış sağlanabilirse 2025 için daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar siz de dediğim gibi yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar bu sezon tabii geçen 2 sezon gibi gene çok zorlu rakiplerimiz var. Şöyle hemen rakiplerimize bir bakalım. Arkadaşlar yine denk iyi rakiplerimiz var.
Gördüğünüz gibi. Yine ilk 4 arasında geçeceğini düşünüyorum. Mesela şimdi şöyle mesela örnek gösteriyorum. Yani şimdi dolayısıyla böyle bir rakibe karşı başarılı olunur mu? Olduk. Hepimiz olmuşuzdur. Hepiniz olmuşsunuzdur arkadaşlar. Ama dolayısıyla yani e, ne bileyim daha mütevazi bir takımın karşısına çıktığı zaman bu adaletsiz bir yarış oluyor. Adaletsiz bir yarış oluyor. Dolayısıyla yani biraz evvel bahsetmiş olduğum hususlardan bir tanesi bu. Bu sene zaten kupada zor. Elit ligde mücadelemiz de zor. Onlara hiç girmeyeceğim zaten. Dolayısıyla bu sene yani kupa olur olmaz onu bilemiyorum. Yani mücadele zaten hepsinden çok fazla var. Arkadaşlar son olarak da kadro ekranına bir gelelim. Ee, Artık Danacı yavaş yavaş işin sonuna geliyor. Maalesef 2 sezon içinde futbolu Danacı bırakacak. Ama hala daha müthiş bir istatistik var. E, Altyapıdan çıktığından beri çok büyük bir e, fayda sağladı diyeyim. Yani fayda ötesi fayda sağlayan bir oyuncuydu. Buna rağmen gene şutu bitiriciliği gene iyi. Oldukça iyi durumda. Zaten genel itibarla ben hala daha ilk 11'imde tutuyorum ki altyapıdan bu sezon çıkardığım bir oyuncu var. Tabii ki daha çok yeni ama bir danacı olur mu olmaz mı o konuda emin değilim. Bir daha bir danacı daha çıkar mı? O konuda emin değilim. Nasıl vedalaşacağız? Onunla ilgili de zaten son dönemlerinde özel bir video yapmayı planlıyorum. Hak ediyor çünkü değerli arkadaşlar. Bunun dışında sizlerin de bu konulardaki görüşlerinizi bekliyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş ve esen kalın.